Yeni bir haftalık vlogdan selamlar. Bu haftalık vlog masamda yaptığım değişikliklerle başlıyoruz. Bir önceki haftalık vlogu izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. Bu masayı kurmuştuk. Bir önceki haftalık vlogdan bu zamana kadar da bir iki değişiklikler yaptım masada. Tabii bunlar küçük değişiklikler ama yine de bundan başlamak isterim. Çünkü hem toz konusunda hem de işte kablo düzeninde beni kanser eden kablolar konusunda bayağı önemli değişiklikler. Aynı zamanda tabii bir iki şarj ünitesi kurulumu oldu buna. Şimdi onları göstereyim size. Farkındayım, biraz kablolar var etrafta. Yapacak bir şey yok. Şuraya bir Apple Watch şarj ekledim. Bu Anker MagGo 623 ya da 22 ile hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Bunun yanına direkt çift taraflı bantla bir Apple Watch şarjı ekledim. O da arkaya doğru gidip aşağıdan bir şarj aletine bağlanıyor. Şu siyah bağlanıyor. Onun dışında da Akara E1'i, normalde Akara E1 şurada tepedeydi. Ben de direkt buraya aldım. Buraya almamın nedeni ışıklar açıldığında, mesela bu masadaki ışıklar, direkt Akara E1 bunları hareket olarak algılıyordu ve ona göre de bana sürekli bildirim yolluyordu ve ben bu ışıkları çok açıyordum. Bundan dolayı da Akara E1 sürekli uyarı verip duruyordu. Ben de buraya aldım. Artık bu ışıklar açıldığında bu güvenlik kamerası uyarı vermiyor. Öyle bir açı ayarladım ki direkt girişi görüyor. Biraz ortalık dağınık çünkü yapım aşamasındayız hala. Bundan dolayı da işte direkt hani buraya koymam daha mantıklı olur diye düşündüm ve buraya koydum. Onun dışında bilgisayarda bir değişiklik var. İçine bir güncelleme yapamıyorsunuz. Kapalı sistem Apple çünkü bu. Ama altında bir güncelleme var. Gördüğünüz gibi ayaklar ekledim. Ayaklar da şu işe yarıyor mesela. Direkt mesela tozları direkt hani zeminden çekmiyor. Buradan çekmiyor ve içinin daha geç tozlanmasını sağlıyor. Onun dışında bu arada bu TV ünitesinde biraz değişiklikler oldu. Ne oldu? Google TV Streamer geldi. Son zamanlarda bu arada çok fazla almak istediğim ürünler var ve yılbaşından sonra kur artışı ve zamlar olacağı için, ki hani olmayacak deseniz de olabilir. Türkiye'de yaşıyoruz. Ondan dolayı da ben de yurt dışından bu ürünü getirtmek isterim. İngiltere'den direkt getirttim bunu. Aynı zamanda akıllı evle ilgili biraz değişiklikler oldu ve ürünler geldi. Onları da göstereyim size. Akara'nın 2 tane T1 mini akıllı butonu var. Akara'nın titreşim sensörü var. M2 hub var ve bir tane daha Akara E1 aldım. Bunu da salona kuracağım bu videoda. Zaten büyük ihtimalle bunu yarın kuracağız. Aynı zamanda da burada TP-Link'in Tapo bir akıllı prizi var. Üçlü priz bu. Bunları kontrol edemiyoruz ama bunları tek tek kontrol edip zaman ayarı yapabiliyoruz. Bunu kuracağız. Yeni masa, yani bu masa için, koca masa için şöyle yeni bir kablo aldım. Üçlü priz bu. Ama bunu çektikten 2 gün sonra bunun kablo düzenini yapabileceğim. Hatta şurada bayağı kendini saldı. Şu priz bu arada hani düştü, öyle diyeyim. Bunun da nedeni şu: kablo kanalı sipariş ettim ama pazartesi günü gelecek. Öyle bir sıkıntımız var. Aynı zamanda da benim kafam bozuldu. Yani gerçekten şarj aleti kafası bulamaz oldum. USB-C kablolarım var. Bayağı bir USB-C kablom var ama işte adaptör yetersizliğiyle karşı karşıya kaldım. Çünkü yeni çıkan ürünlerin hiçbirinde adaptör yok. Bundan dolayı da şöyle 3 tane Spigen'in 45 wattlık 2 USB-C'den çıkış veren adaptörünü aldım. Bunlar uygun fiyatlıydı bu arada. Normal piyasa değerine göre 3 tanesini 1000 liraya aldım. Hatta bir tanesini de test ediyorum. Şurada belki fark etmişsinizdir. 2 tane Apple'ın USB-C kablosuna taktım. Bir tanesini klavyemi, bir tanesi iPad'imi ve aşağıda test olarak da şöyle taktım. Bayağı küçük. Hatta durun sökeyim. Ya fazla ısınmadı zaten bu arada. O yüzden hani testi geçti diyebiliriz. Şöyle küçücük bir şey ve Apple'ın yani 35 wattlık 2 USB-C çıkış veren adaptöründen çok daha iyi. Hani kaçta biri fiyatı bu? Yanlış hatırlamıyorsam 8'de biri fiyatına satılıyor ve hani çok daha iyi performans veriyor. Çünkü bu birinci USB-C'den 25 watt, ikinci USB-C'den 20 wattlık çıkış veriyor. Neyse tamam, bunları geçelim. Bunları zaten kuracağız. Kurulumlarına geleceğiz. Ama ilk önce akıllı evin kurulumuyla başlayalım. Hub'ımızı kuracağız. Akara Hub M2. Sonra da bu iki akıllı butonu tanıtacağız ve onların kalibrasyonunu Apple HomeKit'ten yapacağız. Sonra da bunlara geçeceğiz. O zaman hadi bunların kurulumuyla başlayalım. Şu anda kurulum hazır. Yanıp sönmeye başladı zaten. Akara uygulamasının artıya basıyorum. Aksesuar ekliyorum. Burada M2 hub'ı seçmem lazım. Ya da şuradan da gözükür. Ben direkt M2'yi seçeyim, kesin olsun. Yellow, red diye gidiyor. Tamam. Nereye kuracağım? Eve kuracağım. Devam edelim. Bu arada boğazıma bir şey takıldı. Home'u gör. Tamam. Bir şey demeyeceğim. Add bridge diyeceğim direkt. Bağlanıyor. Teşekkürler.
Benim boğazım kötü galiba. Ha, direkt ekliyor, tamam. Benim hastalığım geçmedi yüksek ihtimal. Evrildi. Başka bir şey evrildi ama ben de bilmiyorum. Ölüyorum. Bu arada bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Akara Hub M2 aynı zamanda bir Zigbee hub. Bunun sayesinde Zigbee cihazlarınızda buna tanıtıp kullanabiliyorsunuz ve Akara'nın Zigbee cihazlarından buna bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Sistemin biraz tuzlu şeydir ama bir kere almanız yetiyordur. Yani eğer bir odada kullanacaksanız, odalara yayacaksınız eğer. Mesela bizim ev 140 metrekare ve büyük ihtimalle 3 tane hub lazım bunun için. Yani M2 hub almanıza da gerek yok illa ki bu arada. Bir tane üst seviye olsun, M2 olsun, M3 olsun. Kalanlarında işte mesela Akara'nın hub M1S'i var. Ondan yapabilirsiniz. Aynı zamanda hoparlör görevi görüyor. Ha, böyle güzel bir ayrıcalığı var mesela Akara'nın. Bir tane ana hub olması yeter. Diğerleri tamamlayıcı hub olur. Şimdi bu arada Akara'nın diğer ürünlerinin kurulumuyla devam edelim. Evet, şimdi kalan ürünlerin kurulumuyla devam edelim. Bunlar yine Zigbee ürünler bu arada. Bunlar ne diyeceksiniz hemen size söyleyeyim. Akara'nın Mini T1 akıllı butonu var mesela elimde bir tane. Bir tane de titreşim sensörü var. Bunların paketlerini toplu paket açılımında açmıştım. Bunların 2 tane var bu arada. Bunları kuracağız şimdi. Bunlar için de yine M2 hub lazım bu arada. O yüzden M2 hub aldım. Yoksa hani Wi-Fi cihaz olsalar çok daha güzel olurdu hayatım ama değiller. Yapacak bir şey yok. Şurada pull tab var. Bunu çekiyoruz ve ışık yanıp sönmeye başlıyor. Bakın. Yukarıda da bir tane buton var. Ona basmamız lazım. Bu reset butonu. Buna bir 5 saniye kadar basıyoruz. Evet. Eklendi şu anda. Tamam. Alper'in odası. Tamam. Buton. Tamam. Evet. Şu anda da butonun ana ekranı görüyoruz. Ve basma şeyleri var. Basayım ben. Tamam. Tek basma var. Uzun basma var mı? Uzun basma var. Çift basma var mı acaba? Çift basma da var. Tamam, bu kadar yeter herhalde zaten diye düşünüyorum. Tamamdır. Burada da gözüktü. Şimdi aynısını diğeri için de yapacağım. Tamam, bu sandalyeninki. Sandalyeninkini sandalyeye yapıştıracağım bu arada. Bu da masanınkini masaya yapıştıracağım. Şimdi onun dışında bir de titreşim sensörümüz var. Sensör nerede? Tamam, buldum. Bunun da aynı şekilde bakayım. Evet, üstünde bir tane buton var. Büyük ihtimalle öyle ekleyeceğiz. Üstündeki butonu yine 5 saniye basıyoruz. Tamamdır. Eklemeyi yaptık. Bunu da nereye koyacağım bilmiyorum. O zaman hadi gelin şu butonların bir yerlerini ayarlayalım hemen. Şimdi ilk önce sandalyemin yanına yapıştıracağımız butonu ayarlayalım. O da buydu. Test ettim 5 kere falan. Bu olduğunu eminim. Neyse, zaten arkasında çift taraflı bandı falan da var. O yüzden sıkıntı yaşatmaz. Hemen şöyle bir açayım şunu. Ve tam olarak nereye? Şuraya yapıştırayım. Evet, artık hani bir çekim yapmak isterim de şuraya basacağım ve ışıklar açılacak. Şimdi masadakini de şöyle şuraya yerleştirmek istiyorum. Direkt hani buradan bas kontrol yapmak için. Tamam, şöyle. Bunu da ayarladım. Şimdi demosuyla karşınızdayım. Demosunu da hemen yapalım şöyle sizinle. Tamam, şu anda karanlıklar içerisindeyiz. Siz beni büyük ihtimal göremiyorsunuz. Bir kere basıyorum. Sadece monitörün ışıkları yanıyor. Gene basıyorum. Tüm ışıklar yanıyor TV ışığı dışında. Uzun bastığımda da bu ışıklar kapanıyor. Temelinde böyle işlevi var ve böyle de olsun istedim zaten. O yüzden bayağı işime yaradığını da söyleyebilirim. Burada bu var. Şimdi titreşim sensörünü de şu iş için kullanacağım. Akara'nın akıllı prizini alacağımı söylemiştim. O yüzden de ona bir otomasyon yapacağım. Şöyle tam şuraya koyacağım ve bu sayede de işte bu açılma kapanmayı bir titreşim olarak algılayacağı için ben bu dolabın içine bir şerit led döşediğimde otomatik bunu algılayacak ve açma kapama, o şeritleri açma kapamayı yapacak. Bu kadar da basit. Kapı sensörü alabilirdin diyecekleri de söyleyeyim. Kapı sensörü 1500 lira, bu 500 lira. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum ama eğer indirimde bulursam kapı sensörünü de alırım. Neyse, Akara'nın ürünleri bu kadardı. Şimdi diğerlerine geçelim. Diğerleri dediğimde bu arada şunların kurulumu, yani şu kallavi şeyi kuracağız. Bunu da nereye kuracağız? Buradaki prize bağlayacağız. Şuradan gidecek şimdilik. Normalde yukarıdan gelip şöyle yapacaktı. Ve böyle gidecekti ama kablo kanalları gelmediği için şimdilik yerden seyredecek. Ve buradan da bunun altına varacak. Bunun altına da vardığında buradan akıllı prizimi çekeceğim ve aynı zamanda benim bir prizim daha var. Onu çekeceğim. Onu nerede bilmiyorum şu anda ve oraya şarj ünitemi kuracağım. Ve akıllı prizimle beraber bu gördüğünüz ışığı ve pazartesi günü gelecek bunun aynısında akıllı yapmış olacağım. Böylece de bir tarafı marşa erecek. Neyse, o zaman kurulumla başlayalım. Ben bunu buradan nasıl kapatacağım? Şimdi
kurulumu yaptım ve direkt Apple Home'a ekledim. Şöyle benim yine odamda aşağıda, diğerlerinde gözüküyor. Burada gördüğünüz gibi bir priz olarak gözüküyor şu priz. Şöyle açabiliyorum, şöyle kapatabiliyorum. Orada açma kapatmada ses veriyor şuradan. Büyük ihtimalle güçlü bir şey bu. Bayağı sesler veriyor. Şöyle ayarladıklarımı göstereyim. Softbox 1 var. Birinci softbox. Şu anda kuracağım onu da. İkinci softbox var bir de. Bu da işte yeni gelecek olan. Bir de şurada boş da var. Onu da bir şey bulurum. Bu arada softbox'ları prize bağlamakta bir sıkıntı yok tabii ucuz olanlarda. Gelin bir test edelim normal video açımıza geçip. Tamam. Biraz uzaklaştıralım. Şöyle açılandıralım. Genel olarak da böyle çekiyorum zaten videoları. Güzel oldu bu arada. Hani bunun da akıllanması iyi oldu. Hatta şu buton da çok güzel oldu. Artık oturup sadece bir tuşla tüm çekim ışıklarını ayarlayabileceğim. Home Asistan'a geçirmeyi düşünüyorum bu arada ev sistemini. Apple Home'dan otomasyonları kaldırıp sadece Home Asistan'dan otomasyon kurmayı düşünüyorum. Tek bu arada bugünlük bu kadar mı? Ne yazık ki bu kadar. Çünkü benim bu kuracağım şarj ünitesine üçlü prizim uymuyor ve hiçbir şekilde bir şey uyduramıyorum. O yüzden gidip bir 6'lı ya da 9'lu priz almam lazım. Onu da artık aldıktan sonra devam edelim. O zaman yarın görüşürüz. İkinci günden selamlar. Bugün bu arkamda görmüş olduğunuz yılbaşı ağacını akıllandıracağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Tabii ki de bu videomuzun sponsoru Zenon Smart'ın yolladığı akıllı priz yapacağız. Aynı zamanda Zenon Smart bana bir adet de akıllı ampul yolladı. Bunların kurulumlarını yaklaşık bir ay önce yaptım. Bu ürünler bayağıdır bizde ve bayağıdır da burada test ediyoruz. Aynı zamanda diğer Zenon Smart'ın ürünleriyle de senkron yaptık. Yani bir otomasyon oluşturduk. Bugün aynı zamanda bunları da göstereceğim. Nasıl yaptığımızı, nasıl yapabileceğinizi tek tek anlatacağım. Ama ilk önce akıllı prizimizle başlayalım. Bu gördüğünüz priz akım korumalı, akım ölçerli ve akıllı bir priz. Yani bunu Wi-Fi üzerinden ya da herhangi bir yerden kontrol edebilirsiniz. İlla evinizin Wi-Fi'ine bağlı kalmanıza gerek yok bunun için. Aynı zamanda Zenon Smart'tan biraz bahsedeyim. Zenon Smart'ta akıllı ev ürünleri üreten bir firma. Aşağı açıklamalar kısmına bu iki ürünle beraber Zenon Smart'ın web sayfasının linkini koyuyorum. Gidip oradan bakabilirsiniz ürünlere. Aynı zamanda da satın alabilirsiniz. Neyse lafı fazla uzatmadan şu diğer ürünle devam edelim. Bu da Zenon Smart'ın akıllı ampulü. 9 wattlık bir ampul ve 600 mAh parlaklığa ulaşabiliyor. Alıştığımız E27 tip ampullerden. Bu arada bu cihazların ikisi de Google Home'la kullanılabiliyor. Aynı zamanda Alexa ile de kullanılabiliyor. Teknik olarak Siri ile de kullanabiliyorsunuz. Ben bununla ilgili bir video yapmıştım. Bir kısa video aslında. Cihazların bu arada kurulumlarını yapmak çok kolay. Yani ampulü direkt takıyorsunuz ve zaten yanıp sönmeye başlıyor. Prizi de taktığınızda direkt gücü alıyor ve yanıp sönmeye başlıyor. Sonra yapmanız gereken telefonunuzdan Zenon Smart'ın mobil uygulamasını açmak. Uygulamaya girdiğimizde zaten direkt ana ekranımız bizi karşılıyor. Ürünleri kurmak çok basit bu arada. Sağ yukarıdaki artı tuşuna basıp Add Device diyorsunuz. Ve zaten yakındaki cihazları hemen taramaya başlıyor ve direkt gördüğünüz gibi akıllı prizimi buldu. Buna bastığımda da direkt internetimin şifresini ve internetimin ismini söyleyip size ifşa ediyor. Neyse bunu burada gizleyebiliyorsunuz. Next dediğimizde ise direkt zaten kurulum başlıyor. Ya bu arada şöyle söyleyeyim. 2 dakika falan maksimum sürüyor kurulum. Zaten çok hızlı oluyor her şey ve acayip rahat bu arada. Kontrol etmek de kolay bu arada. Zenon Smart uygulamasını açıp kontrol edebilirsiniz ya da Google Home'unuza aktarıp bir Android kullanıcısıysanız özellikle Google Home'unuzdan bu ürünleri kontrol edebilirsiniz. Bu arada ben bu konuşmayı yaparken eklenmiş. Bitti diyoruz. Uygulamanın ekranında bu arada direkt on-off switch var. Burayı açtığımda gördüğünüz gibi yılbaşı ağacı yanmaya başladı. Tekrar bastığımda kapanıyor. Bu kadar kolay. Bu arada bir çıt sesi çıkartıyor ürün. O konuda da bir korkunuz olmasın. Direkt bu hani normal rölelerde de aynı şey mevcut. Normal bir şey yani bu anlayacağınız. Aynı zamanda uygulamanın görünüşüne bakalım bir. Yukarıda test bitimiz ve elektrik sayıcımız var. Aşağıda ortada zaten açık kapalı. Hemen aşağı taraftaki menü barda programlar. Buna işte otomasyon kurabiliyorsunuz. Hatta sizden bunun otomasyonunu yapalım. Normalde ben bu yılbaşı ağacını haftanın her günü akşam 6 ile şöyle açalım. Gece 12 arasında kullanıyoruz ailecek. Yani gece 12 olduğunda tüm evdeki akıllı ışıklarla beraber bu da otomatikman kapanıyor. Böyle bir ayarlama yapalım ve bu kadar. Aynı zamanda bu arada elektrik tüketimini de görebiliyoruz. Güç, akım ve voltajını bize gösteriyor. Tabii ben bunu silerken içindeki tüm datayla beraber sil dediğim için şu anda hani normal bir şey göremiyorum yani. Normal klasik harcadığı enerjiyi göremiyorum. Aynı zamanda ayarlarımız var. Çocuk kilidi var. Bunu ben açayım. Küçük çocuklar geliyor arada eve. Çocuk kilidi cihazın üstündeki güç tuşunun direkt diğer
ısıyı aktif ediyor ve böylece hani çocuk gidip orayı bızıklayamıyor. Bu da güzel bir şey. Aynı zamanda mesela boşa giden bir elektrik varsa bunu buradan açıp kapatabiliyorsunuz ama bunu ana sisteminize bağlamanızı önermem. Genel olarak da bu akıllı prizde bu işe yarıyor. Şimdi size akıllı ampulü göstereyim. Şimdi akıllı ampul için de Hole geldik. Yine tepede konumlandırdık bunu da. Bunu da yine Xenon Smart'ın uygulamasından kurabiliyorsunuz ve size hemen nasıl çalıştığını göstereyim. Yine aynı şekilde prizi kurarmış gibi kuruyorsunuz ve direkt ana ekranınıza Smart Wi-Fi RGB LED blap diye geliyor. Bunun üstüne bastığınızda direkt mesela sıcaklığı değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda rengini değiştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Burada bir teker var. Bunun yanında aynı zamanda rengin yoğunluğunu değiştirebiliyorsunuz. Yine parlaklığı da tabii buradan değiştirebiliyorsunuz. Yukarıda sağ tarafta sahneler ve müzik tarafı var. Sahnelerde işte değişen şeyler var. Burada işte istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Amerikan stili var mesela. Aynı zamanda sol aşağıda bu arada zaman ayarı yapabiliyorsunuz. 1 saniye sonra, 2 saniye sonra, 20 dakika sonra kapansına ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda sağ aşağıda da daha fazla seçenekler var. İşte planlama var, default light var, rahatsız etme modu var ve rahatsız etme modu da aslında güzel. Bir elektrik gidip gelmesi sırasında mesela bu ışık otomatikman açılmıyor. Yani en son hangi konumdaysa o konumda kalıyor. O konuda da güzel bir ayrıcalığı olduğunu söyleyebilirim. Ve genel olarak da böyle. Aynı zamanda size yaptığım otomasyonu da söyleyeyim. Burada bizim dış kapıda aynı zamanda Xenon Smart'ın kapı sensörü var. Ve ben buradan 2 tane sahne ayarladım. Bu da şu. Kapı açıldığında direktman mesela bu ışığı açsın. Kapı kapandıktan 1 dakika sonra da otomatikman bu ışığın kapanmasını ayarladık. Mesela böyle veya daha fazla otomasyon yapmak istiyorsanız ve Xenon Smart'tan bu ürünleri almak istiyorsanız Xenon Smart'ın bayağı geniş bir kataloğu var. Sadece TUYA ve Wi-Fi destekleyen ürünleri yok bu arada. Aynı zamanda Zigbee destekleyen ürünleri de var. Aşağı linklerini koyuyorum zaten. İsterseniz onlara girip bakabilirsiniz. Xenon Smart'a da bu videoya destekleri için teşekkür ediyorum. Şimdi şarj ünitesini kuracağız ve aynı zamanda bir iki akıllı ürün daha kuracağız. Orada da görüşürüz. Evet, şu anda odamdayız ve beklediğim birkaç tane şey geldi. Onları göstereyim size. Birincisi şuradaki softbox. Normalde benim bir tane softbox'ım vardı. İkincisini aldım. Yukarıdan ışık vurmak için. Daha iyi aydınlansın falan filan. İkincisi de bu kablo kanalları. Ortalık biraz dağınık. Kusura bakmayın. Bu kablo kanalları da şöyle içine bir tane kablo koyabiliyorsunuz. Zaten amacım bir tane kablo koymak. O da şuradaki kablolar. Bunlara bir tane kablo koyacağım. İşte şuradan yukarıya şöyle kablo gidecek. Hem kablo gözükmeyecek, daha şık duracak. Hem de işte ayak altına kablo olmayacak ve şuradan bakın bu gösterge şuradan şuraya doğru da yani bu masaya doğru da aynı zamanda yine bunlardan çekeceğim. Bunlar 1'er metre ve bunlardan 20 tane var. Teknik olarak 19 tane kaldı çünkü bir tanesini içeri kurdum. Neyse ve yani kablo sıkıntımı tamamen çözeceğim ama fazla konuşamayacağım gibi kablo düzenlerini yaparken çünkü kablo düzeni yaparken benim psikolojim bozuluyor. O yüzden siz sadece timelapse görüntü izlersiniz diye düşünüyorum. O zaman hadi başlayalım. Şimdi buradaki kablo düzenini hallediyorum. Network'ü de halletmeye çalışıyorum. Yeni Ethernet kablolarımı falan çıkardım. Yeni dediğime bakmayın bu arada. Bir yıldır yatıyor onlar. Umarım kısa zamanda bitiririm. Şimdi tabii timelapse falan koymayacağım. Çünkü orada ben büyük ihtimalle delireceğim böyle. Kafamı bir yerlere vuracağım. O yüzden bu bittikten sonra görüşeceğiz. Yani yarın sabah görüşeceğiz. O zaman yarın sabah görüşürüz. Evet, bir sonraki günden selamlar. Şimdi size kablo düzenini göstereceğim. Ne ilerleme yaptım ve aynı zamanda şarj ünitesinin kurulumuyla devam edeceğiz. İlk önce kablo düzeniyle başlayalım. Kablo düzenini gördüğünüz gibi yaptım. Şurada bir akım korumalı üçlü prizim var. Aşağı iniyor ve bunlar ikiye ayrılıyor. Evet, 3 parça var ama ikiye ayrılıyor. İkiye ayrıldığında sola devam edenden devam ederim. Sola devam edende 3 adet şöyle kanal var. Bir tanesi Ethernet kablosu için kanal. Bu arada bu robot süpürge girdiği için böyle genişledi. Normalde gergin duruyordu. Diğer ikisi de beyaz ve siyah priz için. Beyaz priz TV ünitesine gidiyor. Siyah priz ise masaya gidiyor ve masaya güç veriyor. Böyle kablo kanalı gitti. TV ünitesine geldi. TV ünitesinde de aşağıda şöyle gördüğünüz gibi kablo düzeni yaptım. Aynı zamanda da böyle Ethernet'le çalışan kablarımı ve diğer şeylerimi buraya koydum. Aynı zamanda Wi-Fi kutusu da burada. Şuradaki.
Ve yukarıda da HomePod Mini ve Google TV Streamer'la Apple TV var. Ve yukarı doğru da 2 HDMI ve bir güç kablosu gidiyor televizyon için. Televizyonun güç kablosu ve TV Streamer'ın HDMI bir tanesinden geliyor çünkü bu ince bir HDMI kablosu. Diğerinden de Samsung'un şu kallavi HDMI kablosu geliyor. Sadece bir tanesi onun için, yani öyle düşünün. Ve burası bu kadar. Şimdi ana masaya gelelim. Ana masa için de şuradan geliyor. Bu arada bunlar da çıkardığım hani var olan çöpler oldu. Buradan geliyor, buradan dönüyor ve şurada bitiyor. Ve buradan da artık hani sallanıyor kablo. Sallanması lazım çünkü yükselir bir masa olduğu için elimdeki, ki bunu da geçen haftalık vlogda kurmuştuk. Bu masaya aslında biraz pay lazım. Çünkü yükseltmeye başladığımda gördüğünüz gibi kabloda şahlanmaya başlıyor ve tam yüksekliğe ulaştığındaysa gördüğünüz gibi 0'a 0 oluyor ve hani ne az ne de fazla kablo kalıyor. Böyle indirdiğimde de kendi çapında eğleniyor kablo. Onu artık hani bir şey yapamıyorum ben. Şimdi şu en sağdakiyle devam edelim. Gördüğünüz gibi en sağda da başka bir güç kablomuz var. Bu da geliyor, yukarı gidiyor, ya da gidiyor, aşağı gidiyor. Şuradan daha geçiyor ve buraya geliyor. Ve burası da yeni masa. Burayı işte ışık belki bir şeyler yaparım umuyorum. Burada da işte genel olaraktan laptopumu falan kullanıyorum. O zaman şarj ünitesinin kurulumuyla başlayalım. Garip oldu ama bitti. Neyse size göstereyim. Birçok kişi bundan dolayı bana laf edecek ama şöyle bir durum var. Bunların hepsi oynar kablo ve oynamayan kablo yok aralarında. Buradaki tüm dağınıklığın nedeni işte buradaki oynar kablolar. Bundan dolayı da hani ben bir şey yapamıyorum buraya ama bir sabit bir sisteme geçersem tabii ki de daha iyisini yaparım. Şuna kadar iyi olmasa da yine bir kablo düzeni var. Şimdi burada benim iPad ve Anker'in MagSafe Powerbank şarjı var. Şurada bir adet kablosuz şarj aletim var. Bir de buradan MagSafe 3 şarjım geliyor laptopa gitmek için. Burada direkt laptopu kullanırken şarj edebilirim. Bu arada bunlar için hep Ugreen'in falan olur ya, şuraya yapıştırıyorsunuz da kablonun düşmesini engelliyor. Zaten siparişin geçtiğinde yetişmedi şu anda videoya kadar. Onun dışında basıyorsun falan, kabloların her şeyi taktım. Buraları biraz toparlayacağım ve tertemiz bir masam olacak. Buyurun abi, her şey şarj oluyor. Arşerde. Evet, genel olarak da şarj ünitesi bu şekilde çalışıyor. Tabii ilerleyen süreçlerde geliştirmeler de olacak. İşte farklı marka kabloların hepsini aynı marka yapmayı planlıyorum. Hepsi standart 100 Watt olacak. Bu 100 Watt'lık adaptöre gitmeyenler dışında tabii bunlar. 100 Watt'lık adaptöre gidenler de ekranlı kablolar. Onun dışındakilerin hepsini basıyorsun. Tungang serisine, Tungang ekranda yazar. O seriye güncelleyeceğim ve öyle ilerleme yapacağım. Evet, bugünlük de bu kadar. Yarın kamerayı kuracağız. O zaman o gün görüşürüz. Yeni bir günden selamlar. Bugün kamerayı kurdum ve size bir göstermek istedim. Videoda kurmadım. Zaten hani daha önceki bir haftalık vlogda bu kamerayı kurup anlatmıştım az çok. Yani daha çok kalanlarını incelemesine saklıyorum. Nereye kurduğumu göstereyim. Planladığım yere kuramadım. Planladığım yerin altyapısını hazırladım bu arada. Yani direkt bir uzatma kablosu geldiğinde direkt kamerayı oraya geçirebileceğim. Hemen size nereye kurduğumu göstereyim. Şimdi geçici olarak buraya koydum. Buradan da direkt kapıyı görüyor yani. Yeterli. Şu anda da bir powerbank'e bağlı. Bu Xiaomi'nin 50.000 mAh'lik powerbank'i. Bundan güç alıp çalışıyor. Bu 2 gün çalıştırabiliyor bu kamerayı. Fukaram burada takılıyor şu anda. Onun dışında nereye kuracaktım onu da göstereyim. Şuradaki üçlüden priz çekecektim. Şuradaki kablo kanallarından gelecek. Buradan geçecek. Şurada üçlük başı olacak. Burada da kamera olacaktı. Ve direkt buradan burayı olduğu gibi görecekti. Ama üçlü prizlerimiz sıkıntılı evdeki. O yüzden kuramadım. Yarın gidip yenisini alırım. Kurarım zaten. Bir sıkıntı olmaz. Genel olarak da böyle. Kamera zaten güzel çalışıyor. Şu anda privacy modunu bulamadım. Normalde böyle arkaya dönüyordu. Ama dönmüyor. Ben elle çeviriyorum. Siz benim yaptığımı yapmayın da neyse. Kamera güzel zaten. Beğeniyorum. İkincisiydi bu. Ve genel olarak da böyle. Bu arada mümkünse eğer yapabilirsem şuradaki kapı sensörünü şimdilik ışık açılsın diye çıkardım. Bundan senkron edeceğim ve biz evde değilken bu kapı açıldığında direkt kayda girmesi ve bildirim atması için ayarlayacağım. Büyük ihtimalle Home Assistant'a geçirdiğimde olacak bu da. Neyse, evet, bu kadar. Evet, yani genel olarak haftalık vlogda böyleydi. Bir arkadaşım geldi arada, hani online çekim yaptık ama koyamadım. Tekrar çekim yapmam gerekti. Pek dışarı çıkamadım çünkü daha çok evde işlerim vardı ve hani toplu paket açılımında da demiştim zaten akıllı ürünleri kuracağım diye. Hani onları kurmaya
arabamaya dayalı bir haftalık vlogtu. Yeni şarj üniteme dayalı bir haftalık vlogtu. Ama işte büyük ihtimalle ilerleyen haftalık vloglarda, ki bu da yılın son haftalık vlogu, öyle bir durum var. İlerleyen haftalık vloglarda da büyük ihtimalle artık okul tarafına gideceğiz. Okulumu görürsünüz falan filan, böyle bir gezeriz. Evet, teknoloji kanalı da bu kadar oluyor. Neyse, daha fazla uzatmaya gerek yok. Burada noktalayalım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki haftalık vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.